Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerleyiz. Bu haftaki konumuz, Yani bu haftaki konumuz diye başlıyoruz da konu başka yerlere de sapabilir ama önce şuradan girelim. evet, teknolojinin iş hayatında verimliliğe katkısı diyelim. Neler yapabilir? Verimlilik takibi anlamında teknoloji nasıl kullanılabilir ya da nasıl kullanılıyor? Neler yapabiliriz, bunu nasıl kullanabiliriz? Türkiye'de bu işler nasıl oluyor, yurt dışında nasıl oluyor? Bildiğimiz kadarıyla buradan başlayarak konu nerelere gidiyor görelim. Az evvel kayıda başlamadan önce ne konuşalım derken bundan bahsettik ilk önce. Dedik ki biz inşaat sektöründeyiz. İnşaat sektöründe iş verimliliğini, adam saat hesaplarını teknolojiyle nasıl daha etkin şekilde takip edebiliriz vesaire bunları konuşabiliriz dedik. Evet. Bence bu konu önemli. Sadece inşaat sektöründe değil, tüm sektörlerde, tüm iş hayatında insanların daha verimli çalışması için neler yapılabilir? Bunun teknolojiyi dışarıda bıraksak takip yöntemleri var böyle geleneksel. Her ekibin başına ekipten sorumlu bir yetkiliyi Puantör. koyuyorsunuz. İşte onları Puantör günün belli dosya. saatlerinde denetliyor. İşte yaptıkları işlerle ilgili notlar alıyor vesaire. Sonra da amirlerine bir raporluyor. Bu klasik gelenekselleşmiş iş gücü verim takibinin bir yöntemi. Ya da temel üretim yapılan sektörlerde mesela bir fabrikada elemanların verimliliğini takibi içinde ürettiği malzemeye, materyale, o günkü verimini değerlendirmek için bakılabiliyor. 10 tane işte telefonun kulaklığından üretmişse bir adamın 10 tane üretmesi yeterliyse verimli bir gündü diye bir değerlendirme yapılabiliyor. Ama teknoloji işin içine sokunca daha başka kriterler, faktörler, kayıplar da giderilebilir. Belki de verim arttırılabilir diye düşünüyorum. Evet, yapılan işi daha iyi ve daha sıkı takip edilebilir. Bunu nasıl gerçekleştiririz? Araştırdığım kadarıyla birçok startup projeleri var bu konuyla ilgili. Bunların başında da düşük enerjili Bluetooth teknolojisi şu anda kullanılıyor. Kullanılmaya çalışılıyor. Daha deneme aşamasında birçok girişimciler bunları deniyor ve fikirlerini yaymaya çalışıyorlar. İnternette birçok örneğine rastladım. Biz de kendi firmamızda bunu uygulayabilir miyiz, uygulayamaz mıyız diye biraz araştırdık. Şöyle bir yöntem kullanıyorlar. Bilmiyorum detaya gireyim mi? Girelim. İlk başta GPS kullanışlı olur diye düşünmüştüm. GPS ile kapalı mekanlarda takibi mümkün olmuyor. Mesela çok katlı bir bina yaptığınız zaman içerisinde GPS görmediği için, çekmediği için takip gerçekleşemiyor. Yani şöyle bir şey yapılabilir. Yüz tanıma teknolojisiyle, yüz tanımayla hani kişi orada çalışıyor mu, çalışmıyor mu onun takibi yapılabilir. Ancak bu da çok maliyetli olur. Her yere bir kamera koymak gerekir ve kamera konulması da bazı sıkıntıları getirebilir. Kişisel hakların Evet. korunmaması Sonuçta gibi insanların tüm anlarını görüntü Görüntü. altına almak doğru bir şey doğru değil. olmayabilir. Bunun yerine belirli noktalara her kata mesela çok katlı bir binada her kata Bluetooth modülleri yerleştiriliyor. Alıcılar, baz istasyonları yerleştiriliyor. Ve her kişi yanında bir tane Bluetooth RFID denilen bir şey taşıyor. İsterse baretinde olabilir, isterse bilekliğinde olabilir ama bazı iş güvenliği kuralları nedeniyle bileklik takılması uygun bulunmuyor. E, Ya da ayakkabıya takılabilir, giyilir kıyafetlere takılabilir, yeleğe vesaire. Benim gördüğüm çağrı cihazı gibi kemere takılan bir modeli vardı. Hani gerektiğinde kopabilecek özellikle bir materyalden yapılmış ve çok hassas bir şekilde konum verebiliyor. Yani kişi diyelim A odasından B odasına geçti. Anlık olarak o kişinin oradan oraya gittiğini ve orada durduğunu veya durmadığını tespit edebiliyorsunuz. Bunu saniyelik olarak tarayabiliyor. Bunun nelere faydası olur? Mesela iş güvenliği ile ilgili sıkıntıların da önüne geçmiş olur. Kişi Riskli bir bölgeye riskli bir yaklaşırken. bölgede oraya Uyarı verilebilir. uyarılabilir. Yanına ekipmanlarını aldı mı almadı mı anlık olarak takip edilebilir. Veya kişi bayıldı. Yani habersiz bir şekilde bir yerde Uzun süre bayıldı. hareketsiz Uzun süre kaldı. hareketsiz kaldığı zaman bu uyarıyor. Hatta bunun ilerisine gidilir. Nabız ölçerli saatler kullanılabilir ama dediğim gibi bileklik bazı yerlerde istenilmeyen bir ekipman. Bu şekilde bir teknolojiyle Kişi takibi yapılabilir.
Aynen. Ama şimdi Personel takibi yapılabiliyor. Evet. Soru işaretleri. Soru işaretleri Bu teknoloji mutlaka var. kullanılıyorsa da Kullanmaya çalışılıyor. kullanılmaya çalışılıyorsa da soru işaretleri. Birincisi. Şimdi iş verimini konuşuyoruz aslında. Dolayısıyla ben patronum, personelimin günlük hareketlerini takip etmeye çalışıyorum. Bunun da bir dezavantajları var da onu ayrıca söyleyeceğim. Hassas bir şekilde takip etmeye çalışıyorum bu yöntemle. Aynı şekilde kaytarmak isteyen bir işçi de bu yöntemden nasıl kaytarabilir? Mesela o ayakkabıyı başka bir arkadaşına verdi veya o Bluetooth vericisini üzerindekini Evet. bir şekilde o gün gelemedi, kardeşini gönderdi. Daha ucuza kiraladığı bir tane işçiyi gönderdi. Sen orada dolaş da ben de çarşıdaki işimi yaptırayım dedi. Yani sonuçta görüntü yok. Hı hı. Sadece bir sinyal var. Tabii bunu engellemek Yani için de bunu- ek önlemler. Evet, ek önlemler. Bence orada Bir şey sistem. devreye girer. Hani bileklik dedim ya. Hı hı. Bileklik olamıyorsa bile iş güvenliği sebebiyle o sinyali gerçekten senin eşleştirdiğin kişide olmasını sağlayan bir sistem yapılması lazım. Parmak izi mi olur? Mesela bir gözlük mü olur? Hı. Onun göz retinasından alıyor. Yani o kişiden başka kişi o gözlüğü taktığında o sistem çalışmayacak. Yani. O zaman sistem Pahalılaşıyor. pahalılaşıyor. Ama bu yani sonuçta pahalılaşıyor ama giderek de zaten teknolojik şeyler ucuzladığı oranda kullanılırlığı, çoğaldığı oranda insan hayatına faydalı oluyor. Hı hı. Mesela eskiden bir kalp grafisi çekmek hastanede pahalı cihazlarla çekilirken şimdi artık cep telefonuyla kalp grafisi çekmek mümkün. Evet. Yani küçücük bir alet var. Şuraya takıyorsunuz. Cep telefonundaki aplikasyona basıyorsunuz. Kendi EKG'nizi çekiyorsunuz. Çekebiliyorsun. Şimdi dolayısıyla artık herkes EKG'sini anlık olarak isterse gün boyu kaydetsin. İyi bir deposu varsa, hafızası kartı varsa. Şimdi aynı şekilde biliyorsun şantiyelerde, inşaatlarda, binalarda, insanların kullandığı bütün mahallelerde artık kartlı giriş sistemleri, parmak okuyuculu giriş sistemleri, Evet. retina taramalı giriş sistemleri vesaire bunlar giderek yaygınlaşıyor. Bu ucuzlayacak. Yani Ucuzluyor da. ucuzluyor da. Yani Talep bunu- arttıkça bunu talep arttıkça da ucuzlayacak. Dolayısıyla takip etmek istediğin kişiyle sinyalin oradan gelmesini örtüşecek teknolojinin olabileceğini düşünüyorum. Bu o zaman o sistem, hani handikapların bir kısmı giderilmiş olur. Ama diğer bir handikap daha var. Bunu nasıl gideririz? Bunların hepsi bireyin bulunduğu konumu ilgili kişiye bildirmek üzerine kurgu. evet. Dolayısıyla yani aslında yaptığı işi değil, konumunu bildirmek üzerine. Tabii. Burada da bir şeyler yapmak lazım. Yani tamam bulunduğu konumdan tahmin edebilirsin. Evet bu adam benim bilgisayar teknisyenim, teknikerim. Server odasındaymış şu anda. Olması gereken yerde bilgisayarının başında adam çalışıyor dedin. Eyvallah. Ne yapıyor? Oyun oynuyor. Ne yapıyor? O gün senin için yazması gereken 10 sayfa kodu yazmıyor. Ne bileyim başka Haber okuyor. başka haber okuyor. Başka Şunu şey. yapıyor, bunu yapıyor. Ya tabii şimdi burada etik değerler devreye giriyor. Yani biz birer robot mu çalışanlar arıyoruz? Yoksa onlar da bir insan. Ne kadar bu adamlar irdelenmeli? Yani sonuçta bu teknolojiler geliştikçe o adamın bizim istemediğimiz şeyleri yapmasına engel olma şansımız artacak. Ben iş veririm kardeşim. Sana Mahremiyet maaş veriyorum. sınırlanıyor. Evet. Ben sana maaş veriyorum. Gazetede okumayacaksın. Günde 2 dakika tuvalete gideceksin. Sigara içmeyeceksin. Sigara içeceksen öğlenleyin içeceksin. Falan böyle baskılar artabilir. Dolayısıyla rekabet şartlarının, piyasada iş bulmanın bu kadar zor olduğu bir dünyada da mecbur kalabilir çalışanlar. Şimdi bunun etik değerleri falan kısmı var. Orasını şimdi teknoloji konuştuğumuz için dışarıda bırakabiliriz ama işin gidişatı öyle. Yani bu iş teknolojik olarak mümkün olanlar arttıkça insanların mahremiyeti, özel hayatı, iş hayatındaki mutlulukları azalacak. Bu iş verimliliği konusundaki teknoloji ne kadar artarsa artsın, ne kadar çok artarsa artsın, mutlu insan sayısı o kadar azalacak yani. Ben öyle düşünüyorum. Bunun da şeyleri var. Benim istediğim oranda çalışan elemanı bulana kadar devam ettim bu teknolojilerle. Yeni birisini bulduk. Benim dediğim kadar az sigara içiyor. Benim dediğim kadar tuvalete gidiyor. Benim dediğim kadar internette haber okuyor. İşte benim istediğim kadar kod yazıyor. Teknikerse, bilgisayar mühendisi ise. Eyvallah çok güzel. Bir yerden sonra benim isteklerimi karşılayamaz olacak insanoğlu. Ben dediğim yani bir düşünceyi temsil ediyorum ben. O zaman Şimdi- çalışma şartları, bu doneler toplandıktan sonra bir kurallar, sınırlamalar getirilebilir. İşte diyelim bir adamın örebileceği duvar kapasitesi bellidir. Maksimum ve minimumlar belli olur. Yani bu veriler toplandıktan sonra çünkü elinizde inanılmaz bir veri olacak ve bunu yorumlayacaksınız. Hı. Sonra kurallar
oluşmaya başlayacak. Diyecekler ki işte bir adam günde bu kadardan fazla yapmamalı. Zaten biz bunu takip edebiliyor Evet. olacağız ve eğer fazla yapıyorsa ya hakkını vereceksiniz ya da onun o işi fazla yapmasını engelleyeceksiniz. Ya da sistem bunu uyaracak, yani patronları da uyaracak. Abi bu çok güzel bir örnek oldu. Ben şimdi bir tane bununla ilgili bir Yani örnek aynı biliyorum. insanları takip etme açısından ve aynı zamanda işverenleri de takip etme açısından Evet. iki taraflı kullanılmalı. Tabii Tek yani taraflı bunun kullanıldığı sınırları zaman iyi çizilmesi lazım. kesinlikle. Tek taraflı Bu kullanıldığı zaman teknolojiyle zararlı. ilgili bir şey değil, bilgi değil ama daha öncesinde ben buna şahit oldum. Çalıştığım bir şantiyede biz Türk firmaları olarak az önce söylediğim gibi en fazla, en az paraya en fazla işi bir adamdan nasıl alırız diye bakarız Türk firmalarına. Bunun tersi bir örneği bir Fransız firmasında yapıldığını duydum. Benim iş yaptırmaya çalıştığım bir taşeron aynı zamanda bir Fransız firmasına da iş yapıyormuş bir ülkede. Ben ondan işte günlük bir ustanın yardımcısıyla beraber üretebileceği metraj atıyorum 20 metrekare bir şey yapıyor benim için. Ben onu 25'e nasıl çıkarırıma bakıyorum. Kendim Türk firması mantığında çalıştığım için. Şartları zorluyorsunuz. Zorluyoruz yani. Diyorum ki öğlen arasında ben sana bir işte ekstradan şöyle bir mesai daha yazayım. O arada da bir 2-3 metrekare daha koy filan. Bunları zorluyoruz. Oradaki taşeronun patronu anlatmıştı ki Fransız firmasında böyle yapmıyorlarmış. Fransız firmasına demişler ki bir sağlıklı, düzgün çalışan bir usta yardımcısıyla beraber günlük bu imalattan yapabileceği 15 metrekare. Bütün her şeyi ölçülmüş, biçilmiş, tartılmış 15 metrekare. Anahtar Sen teslim. tutup da 20 metrekare yaparsan diyormuş ki bir yerlerde bir yanlış yaptın, bizim standartımızın dışına çıktın. O yüzden de 5 metrekare fazla yapabildin. O yüzden bu 20 metrekareyi sök. Bizim istediğimiz zamanda, bizim istediğimiz kalitede yap. Şimdi senin dediğine geliyor. Yani üst sınırı, alt sınırı çizmek işine geliyor. Yani dediğim gibi tuvalete gitme sınırı da belli olabilir, insani çizgiler. Ama biz insanoğlu hep kendimize yonttuğumuz için bunu iyi çizemeyeceğimizden korkuyorum ben. Ondan sonra da şu olacak. Bence bizim isteklerimizi yapan insanlar yoksa bizim isteklerimizi yapan robotlar bulmaya çalışacağız. Verimliliği daha yüksek, isteklerimizi karşılayacak robotlar Olabilir. bulacağız. Yani insanoğlu her zaman kendine bir iş çıkartır. Meslek Çıkartır. çıkartır. Yani Aynen öyle. meslekler değişir. Aynen öyle. Ama bunun yakın bir gelecekte mi olacağı, uzak bir gelecekte mi olacağı şu an için belli değil. Yani ne kadar hızlı gelişecek bunu göreceğiz. Peyderpey aslında gelişiyor. Yani yine tanıdıklarımdan bir tanesi Türkiye'deki otomotiv üreten fabrikalardan bir tanesine yedek parça üretiyorlar. Yani Türkiye'de fabrikası olan markaları biliyorsunuz. Onlardan birisine yedek parça üretiyorlar. Yan sanayi yani aslında ama aslında ana fabrikaya parça üretiyorlar. Şimdi üretim prosesinde işte bir kısım presler yapılıyor, bir kısım kaynaklar yapılıyor. Bu arkadaşım da kaynak sorumlusu. Diyor ki ilk başlarda diyor işte bir kişinin bir parça oluşturmasındaki işte kaynak süreci atıyorum 30 saniyede bir parçayı tamamlayabiliyor kaynağıyla diyelim. Biz bu süreçten memnunduk işte 30'u nasıl 27'ye çekeriz, 26'ya nasıl çekeriz falan diye tartışırlarken yabancı otomotiv fabrikalarında Avrupalı otomotiv fabrikalarında bu iş nasıl oluyor diye baktıklarında görmüşler ki o kaynakları insana yaptırmıyorlar. Evet, robotlara Yaptırıyorlar. Tabii robotun bir maliyeti var. Sonuçta bir robot buluyorlar Avrupa'dan, Almanya'dan. Getiriyorlar robotu. O 30 saniyelik süreci 4 saniye falan düşürüyor robot. Ama orada kaynak yapan arkadaş işsiz kalıyor. Böyle. Yani teknolojinin getirdiği şeyler. O kaynak yapan arkadaşa da başka bir şey bulacaklar artık yani. Belki o 4 saniyede bir yapılan kaynakları alıp dizmesini verecekler. Vesaire vesaire gibi bir şeyler çıkacak. Ama şimdi bunlar sayılabilir verimlilik işleri. Yani ben her 4 saniyede bir aralık vermeksizin sabahtan öğleye kadar bilmem kaç tane parça üretirim diyorsunuz. İşte arada makinenin tutup elektrot veya işte ısınma probleminin fan soğutma problemi için saatler düşülüyor. Net bir şekilde sabahleyin akşama kadar kaç parça üreteceğiniz bu süreçte belli robotta. İnsanda o 30 saniye bazen 35'e çıkıyordu. İnsan faktörü girince. Neden? Eli kayıyor. İşte kaynak punta tutmuyor. Ne bileyim bir şey oluyor. O sayılamıyordu. Yani öngörülemez bir şeydi. Onu da netleştirmiş oluyorlar. Şimdi verimlilik dediğin incelemesi aslında robotlarda aslında çok net. Keskin. Kalemle yazacağınız kadar net. kesinlikle. Ama insanlarda öyle değil. Şimdi
insan faktörü işin içinde oldukça istediğiniz kadar teknolojiyle denetlemeye çalışın. Bazı göremediğiniz noktalar olacak. Demin anlattığım gibi yani Bluetooth'ta da adamı takip ediyorsunuz ama o işte bir tane teyzesinin oğlunu getirdi. Bir harçlık parası verdi. Sen buradan şuraya gideceksin akşama kadar dedi. Halletti mesela, attım yani. Amaç bilinmezlikleri minimuma indirmek. Evet. Yani insan faktörü dediğiniz gibi çok Evet. değişkenlikler içerdiği için verileri, yani bilinmeyen verileri minimuma indirme Evet. amacı. Yoksa dediğiniz gibi robot kullandığı zaman hiçbir sıkıntı yok. Her şey net ve keskin. Yani burada Verilen komutlar işiyor, pardon. şimdi şöyle de bir şey var. Burada geçen gün konuşuyorduk arkadaşımızla. Beraberdik belki de. Şu firmaların araçları takip cihazları koyduğu olay var ya. Hı hı. Hani filosu olan, Evet. iş makinesi olan, kamyonları olan, tırları olan nakliyat Biz de firmaları. uyguladık onu. Ha, öyle bir araç takip şeyi. Buradaki bizim şu anda taşeronumuz olan bir firma da bunu kullanmış. Türkiye'de hala da kullanıyor. Oradan bilgiler aslında sadece aracın nereden nereye kaç kilometre yol yapmasının ötesinde de geçmeye başlamış. Yani bunlar hepsi kullanılan şeyler. Hı hı. İşte diyorlar ki işte 3 gün boyunca bu araç 2000 kilometre yol yaptı. 2000 kilometrede başlangıçtan sonuna kadar harcadığı yakıt şu. Yakıt verimliliği kilometre başına bu. Aynı yolu aynı araç daha önce şu şoförle yaptığındaysa verimlilik bu. Evet. Bu şoförle bu. O şoför daha iyi kullanıyor bu arabayı, az yakıt tükettiriyor. Evet. Bu sefer doğru yapmaya yönlendiriyor. Doğru yapmaya yönlendiriyor. Şimdi orada arkadaşlar yeni işler aldıklarında ekip liderleri böyle araçlarıyla beraber, şoförleriyle, operatörleriyle beraber ekiplerini seçiyorlarmış. Hı hı. Seçerken artık o faktörler devreye giriyor. Ben şu şoförü istiyorum. Çünkü Evet. az yakıt tükettiriyor bana. Veya hız önemliyse ben şu şoförü istiyorum. Biraz fazla tükettiriyor ama bana günde 1 saat fazla kazandırıyor. Sana doğru yapmaya teşvik ediyor. Evet, yani böyle bu derecede hassasiyetli takipler. Biz de takip ettik o şekilde. Mesela lastik faktörü, eğim faktörü, yolun graderlenmesi veya işte yolun kötü olması senaryolarında çok farklı yakıt Aynen öyle. değerleri ortaya çıktığını gördük. O kadar bu verimlilik konusunda demek ki sadece insan değil. İşte mesela yakıt konusuna geldik. Hı hı. Ondan sonra başka şeyler de verimi iyi incelenebilir. Bir rüzgar gülü Hı hı. enerji üretiyor. Onun verimliliğinin artırılması, veriminin incelenmesi konusunda da bu teknolojik öğeler kullanılabilir. Daha çok nasıl elektrik üretilebilir? Mesela işte hassas ölçüm aletleriyle aslında yanlış yere kurulmuş bir rüzgar gülünün 100 metre ileriye kurulsa belki de daha çok elektrik üreteceği tespit edilebilir. Hı hı. Veya kurulmadan önce edilirse üretilebilir yeri değiştirilerek gibi. İşte akarsuların debileri, oradan akarsulardan üretilecek elektrik enerjisiyle ilgili yani hangi noktaya bir üretim tesisinin kurulacağı, işte bu Bunlar teknolojik yapılıyordur bunlar, Hı hı. yapılabilir, kullanılabilir. Bunlar da işte doğal doğadaki şeylerden bizim teknolojik olarak nasıl ölçüp biçip daha fazla faydalanacağımızı etkisi olabilir. Rüzgar, işte elektrik, güneş. Dikkat çekmek gereken bir şey var dünyada. Teknoloji öyle bir hızlı ilerliyor ki değişimler artık öyle 20 yıllar, 40 yıllar falan almıyor. Almıyor. Böyle 3-5 yılda her şey değişebiliyor köklü olarak. Çok hızlı değişiyor yani. Ama gene de bir şeye bağlı. Hala bir kalıba bağlı. O ekonomik sebeplerden olabilir mi? Kalıba bağlanması. Yani belki de insanoğlu hazır değildir Evet. yeni teknolojilere. Bence görünmez Kullanmaya. birileri onu kontrol ediyorlar yani. Hazır değil olayı. Ben ediyor olmaları gerekiyor diye düşünüyorum kesinlikle. Çünkü o kadar çok güzel fikirler var ki yani isteseniz yapabilirsiniz. Mesela bunlardan biri sanal gerçeklik. Sanal gerçeklik gözlüğü çok öncesinden atılan bir fikir ama sunulmadı. Uzun bir süre rafta bekledi. Ama şimdi birçok kişi elinde sanal gerçeklik gözlüğü var ki kullanıyordur. Ve ciddi oranda bir emek sarf ediliyor bunun için. Ama tabii bu teknolojilerin de getireceği zararlar önceden görülmesi gerekiyor. Bazı şeyler denenerek öğreniyor. Mesela sanal gerçeklik gözlüklerini kullandığımız zaman göze vereceği zararı şu anda ölçemiyoruz. Belki bir 10 yıl sonra kullanıcıların geri dönüşüyle bilebileceğiz. Evet. Yani bu sıkıntılar da var. Bazı teknolojiler çok güzel fikirler olarak açığa çıkıyor ama insandaki etkilerini uzun süre sonra görebiliyoruz. Bu şeyde de öyle. İlaç sanayinde de öyle değil mi? Yani aslında hani bir ilacın
piyasaya sunulup satışına izin verilebilmesi için insanlı deneyler falan yapılıp işte 10 yıl falan denenmesi gerekiyor. Ondan sonra bir satışa sunuluyor gibi kurallar var uluslararası Şimdi belki sağlık de- örgütü. belki de- Belki de teknoloji için de böyle bir şeyler oluyor. Belki de yapılıyordur. Yani Bizim vardır. haberimiz yoktur. Evet. Bence yapılıyor. Deneniyordur. Yani bunu yazılı kurallarla yapmaya da gerek yok. Çünkü insanlar teknoloji firmaları çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla teknoloji firması düşünsenize denemeden yaptığı, satışa sunduğu bir üründen insanların ölümüne sebep olmaya başladı. Yani bunun üstesinden maddi olarak da manevi olarak da gelemez. Gelemez. Dolayısıyla bunları denemek zorunda. Hı hı. Şimdi bunun tartışılan oyunlar var mesela. Çocukları intihara sürükleyen oyunlar falan. Evet. Şimdi bu oyunlar muhtemelen bir girişimcinin kendisinin yazdığı, hiç böyle bir sonucu olacağını düşünmediği oyunlar aslında. Hı hı. Böyle bir deneme sürecinden geçmiş olsaydı, nasıl geçer onu da bilmiyorum, böyle sonuçlar olmayacaktı. İster mi milyarlarca dolar yatırım yapılmış ve artık piyasa değeri milyarlarca dolara olan böyle şirketler böyle sonuçlarla karşılaşmak istemez. İstemez. Ama bu oturmuş değil. Hani ilaç sektöründe bu oturmuş. Evet, bir denetleme mekanizması Evet, var. deniyor ki işte bir ilacın işte Ar-Ge süreci, Ar-Ge sürecinden sonra hayvanlı deneyler, sonra insanlı deneyler, sonuçta işte patent alımı, işte piyasaya sürülmesi, piyasada artık kullanılmaya açılması falan gibi bir süreç var. Teknolojik şeylerde böyle bir şey yok. Yavaş yavaş oluyor. Tabii yani Gelmeye başladı. işte bunun da işte su akarken çizgisi oluşacak, bunun yazılacak kuralları oluşacak artık. İnsanoğlu kuralları da keşfediyor. Yani Evet, yeni bir keşiften sonra kuralları sonradan keşfediyor. Aynen. Ne yapacağını bilmiyor. Kesinlikle teknolojide bu kuralların yazılması hiç bitmeyecek. Yani çok enteresan gelişmeler olduğu için ya işte görüntü teknolojilerinde işte gözlük kullanıyorsanız şunlara dikkat edin diye bir şey bugün kural yazılacak. Hı. Ertesi gün gözlük de neymiş ya diyecekler. Adamı işte atıyorsun bilmem ne kapsülün içine 3 boyutlu olarak eviriyorsun çeviriyorsun. İşte bunda da bunu kullanacak insanlarda işte şu fiziksel yeterlilikler olacak gibi bir kural daha o gün yazılacak. Sonra teknoloji geliştikçe başka işte bu atıyorum bir tane roket fırlatılacak artık zengin insanlar gidecekler uzayda yerçekimsiz ortamda birazcık tatil yapacaklar uzayı deneyimleyecekler veya artık tüm dünyadaki bilim adamlarına ve bilim adamları bünyesinde bulunan ilaç şirketlerine işte teknoloji şirketlerine hizmet veren uzay laboratuvarları olacak ama uzayda yani üs olacak buradan adam oraya bilim adamını gönderecek belli bir ücret karşılığında. Orada her şeyle kurulmuş bir laboratuvar olacak. Adam uzay ortamında neyse artık geliştirdiği teknoloji onu test edecek. Dolayısıyla onun da kuralları yazılacak. Uzaya gidecek bilim adamlarında şu özellikler olmalıdır. Mesela bu giderek her gün yeni kurallar yazılacak burada. Kural yazılma işi çok geriden geliyor teknolojik işlerde. Yani teknoloji koptu gidiyor. Kural falan yazılmıyor. Yani yazılıyorsa da çok geriden kurallar yazılıyor. Denetleme dediğiniz gibi kesinlikle çok Yani geriden geliyor. Evet. Çünkü adam yepyeni bir şey buluyor. Hı hı. Teknolojik olarak acayip bir şey buluyor. Ve bu insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar İlgisini denemek çekiyor, istiyor. denemek istiyorlar. Onu denetleyecek firma ilk önce onun bulduğu yepyeni şeyi anlayacak da denetleyecek. Anlamıyor ki daha denetlesin, yazsın kuralını falan. O yüzden teknolojide bu iş her zaman da geriden gitmeye, yani kural yazma işi geriden gitmeye mahkum yani. Yani diğer sektörlerden farklı olarak bu böyle gidecek. Ama bunun da sonuçlarına katlanacağız. Yani bizim başımıza çok şeyler gelir teknolojiden dolayı. Yani şimdi tabii çok fazla böyle hani birkaç tane intihardan falan bahsedilen durumlar var ama ileride mesela cinayet işleyen robotlar, bilmem neler bunlar hayatımıza karşımıza çıkacak. Bunların hepsi teknolojinin koşarak gitmesinden kaynaklı şeyler olacak. Olacak bunlardan da kaçış yok gibi sanki. Yani biz görür müyüz? Tartışılır. Yani bunları göremesek bile Görmek isterdik. görmek isterdik tabii canım. Keşke öyle bir teknoloji olsa. Bunları göremesek bile bunları şimdi tartışıyor olmak, konuşuyor olmak güzel. Evet. Tabii bunu dünyada bir sürü insan konuşuyordur, tartışıyordur da biz de kendi çapımızda burada bir şeyler yapabiliyorsak güzel. Bu haftalıkta herhalde güzel bir muhabbet yaptık. Teknoloji geyiği yaptık diyelim. Bu teknoloji geyiklerinde konu belirlemiyoruz ama konu belirlemediğimiz zaman da çok dallanıp budaklanıyoruz. Evet. Nereden girdik, nereden çıktık yine. Bazen teknolojinin dışına da çıkabiliyoruz. Evet, yani etik kuralları tartışıyoruz ama yani sonuçta geyik, teknolojiyle alakalı geyik diyelim. Yanından, yöresinden teknolojiyle ilgili. Evet. Bu haftalıkta bu kadar. Bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca işte yeni konuşulacak konular konusundaki önerilerinizi de bekliyoruz. Bu videolar
periyodik olarak girsin diye şimdi çekimlerimizi aslında ilk yayınımızı yapmadan birkaç tane çekim yaptık. Evet. Bunları derleyip, Denemeler toparlayıp, yapıyoruz. denemeler yapıyoruz. O yüzden bazı kronolojik sıralamada yanlışlıklarımız da olmuş olabilir, olacak da olabilir, bilmiyorum. Birkaç tane çekim yaptık çünkü. Evet. Öyle hatalarımız olduysa da affola. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, bu önemli. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.